Bölüm 611, Cloud Contact ve neyin evrimi? Dengeye bakınca Lo Feng gülümsemeden edemedi. Öğretmeni Huyan Bo gerçekten de ona inanılmaz derecede büyük miktarda bir servet bırakmıştı, toplamda yaklaşık 3,12 milyon karışık element. Ne kadar dehşet verici bir zenginlik, birkaç yıldız tarlası satın almaya yetecek kadar. Elbette artık Lo Feng'in statü seviyesi farklı olduğundan heyecanlıydı ama bu seviyedeki zenginliğe kızmamıştı. Lo Feng'in üzerinde Yunmo gezegen gemisi, 10.000'e yakın kan nehri kristali, alevsiz altın, 100 mora yaprağı ve Lo Fukuyo tahtası olduğu için bunların hepsi 1 milyon karışık element değerinde hazinelerdi. Elbette bunlar satmaya dayanamayacağı ve nakitle değiştirilemeyeceği eşyalardı. Bu nedenle, Tanrı ülke transferi için kullanılan 8 karışık unsuru bile Lo Feng o zaman çözememişti. Ve onu geri alamamasının nedeni parasının bir kısmının Pinkai şirketine yatırılmış olmasıydı. İkincisi, diğer kısmı altın boynuzlu canavarın gelişmesi için gerekli metalleri satın almak için kullanılıyordu. Peşin, nakit sahibi olmak gerçekten farklı hissettiriyor. Lo Feng ekrandaki dengeye baktı ve gülümsedi. Nakit olarak 3 milyonun üzerinde karışık unsur. İster Yunmo gezegen gemisini tamir etmek olsun, ister bulutla iletişim asmasının sektör lordu seviyesine gelişmesine izin vermek olsun, artık herhangi bir sorun olmamalı. Aktar. Lo Feng emretti, hepsini benim ruh enerji damgama bağlı hesaba aktar. Peki. Robot kadın gülümsedi ve başını salladı. Transfer başarılı oldu Bay Lo Feng. Robot kadın gülümsedi. Burada 3 karma öğeden oluşan başka bir bağlantılı hesap daha var. Onu da aktarır mısın? Bağlantılı hesap mı? Lo Feng şaşkına döndü. Sağ. Öğretmeni o zamanlar yeryüzünde ölmüştü. Ölmeden önce sanal evren ağı üzerinden 2 bağlantılı hesapla banka hesaplarını hızlı kurdu. Biri yıldız seviyesi için, diğeri evren seviyesi için. Ve alan lordu seviyesi, kişinin geri kalan her şeyi geri alabileceği zamandı. Aslında 3 tane daha karışık unsur var mı? Lo Feng bağırdı. Öğretmeni gerçekten cömertti. Yıldız düzeyindeki hesap için 10 milyar Ganu doları, bu, evren düzeyindeki bir savaşçının servetine benziyordu. Evren seviyesindeki 3 karışık unsur, normal bir sektör lordunun zenginliğine benziyordu. Alan lordu hesabı için 3,12 milyon karışık unsur, öğretmeninin servetinin geri kalanıydı. Aktar. Lo Feng başını salladı. Peki. Robot kadın, Lo Feng'in ruh enerjisiyle bağlantılı her şeyi hızlı bir şekilde aktardı ve hesaba yerleştirdi. Bu ruh enerjisi damgası hesabı, hesapların en güvenlisiydi, engin evrende bile bir yaşam formu ruh enerjisi damgasına sahip olduğu sürece, aynı damgaya sahip başka bir yaşam formu yoktu. Hua! Cam kapı açıldı ve Lo Feng dışarı çıktı. Majesteleri. Dylan, Lo Feng'e baktı. Hesabınıza az önce 8 karma öğe aktardım, aldınız mı? Lo Feng Dylan'a baktı. Aldım. Dylan başını salladı ve kendini biraz çaresiz hissetti. Dylan, o, muhafız yüzbaşılarının en üst seviyesiydi. Onun gerçek savaş yeteneği resmi seviyedeki bir ölümsüze yakın, hatta karşılaştırılabilir düzeydeydi ve serveti kesinlikle oldukça fazlaydı. Her ne kadar transfer için 8 karışık unsur harcamak biraz zor olsa da. Ancak, Lo Feng sonuçta atalarının öğrencisiydi, onun için biraz harcamaya değdi. Onun bakış açısından. Her ne kadar Lo Feng'in statüsü kendisinden daha yüksek olsa da sonuçta o sadece alan lordu seviyesinde bir dahiydi. Kendisi gibi ölümsüz biriyle kıyaslandığında ne kadar zenginliğe sahip olabilirdi ki? Ancak Lo Feng parayı iade etmekte ısrar etti, doğal olarak bunu reddedemezdi. Bu Lo Feng'in gerçekten omurgası var, başkalarına kolay kolay iyilik borçlu değildir. Dylan düşündü. Hadi geri dönelim. Lo Feng gülümsedi. 3 milyondan fazla karışık element nakit parası aldıktan sonra Lo Feng'in ruh hali son derece iyiydi. Evet majesteleri. Dylan, Lo Feng'i takip etti ve Evren Galaksi Bankası'nı terk ederek yeni satın aldığı Swallow villasına geri döndüler. Kırlangıç Dağ villasında, bir dinlenme odasında Lo Feng bağdaş kurup oturdu, bir bilinç ipliği hızla sanal evren ağına bağlandı. Sanal evren Göksiang Dağı, ilkel bölgeye, Lo Feng'in villası. Çalışma kapsamında. Haha, Lo Feng.
Öğretmenin seni oldukça haklı görmüş. Babata omzunun üstünden bağırdı. Lo Feng dizüstü bilgisayarının başına oturdu ve ekranda bir e-posta açtı. Evren Galaksi Bankası'ndandı. Ayrıntılar: Lo Feng'i Evren Galaksi Bankası'nın 4 yıldızlı müşterisi olduğu için tebrik ediyordu. 4 yıldızlı müşteri? Lo Feng postaya baktı ve güldü. Babata, 3 yıldızlı bir müşteri için gerekliliğin 10 karma öğe olduğunu hatırlıyorum. Bu postada 4 yıldızlı bir müşteri için gereksinimin 10.000 karma öğe olduğu söyleniyor. Peki ya 5 yıldızlı? 5 yıldızlı müşteri gereksinimi 10 milyon karışık unsurdur. Babata güldü. Öğretmeniniz bile o sadece en çok paraya sahip olduğunda bu miktarı aştı. Ancak bundan sonra bulutla temas asmasına 6,2 milyon harcadı ve şans eseri onun ölümsüzlüğe ulaşmasına yardım etti. Öğretmeninize eşlik eden ölümsüz seviyedeki bulutla temas asmasıyla ikisi bir araya geldiğinde resmi seviyedeki bir ölümsüz bile onu öldürmeyi son derece zor bulurdu. Neredeyse imparator seviyesindeki bir ölümsüzle tanışması ve aynı zamanda ruh tekniklerinde uzman olması çok yazıktı. Lo Feng başını salladı. 10.000 karışık unsur, kişinin 4 yıldızlı bir müşteri olmasına olanak tanıyordu. Ancak 5 yıldız olmak için 10 milyon gerekiyordu. Kendi banka hesabında yalnızca 3 milyondan fazla karma unsur vardı ve doğal olarak 4 yıldızlı bir müşteri olarak görülüyordu. Ancak Lo Feng, normal ölümsüzlerin zenginliği genellikle 10.000 karışık element aralığı civarındadır. Babata dedi. Daha zayıf ve daha fakir ölümsüzlerin 1000'e kadar karışık elementi bile yok ve resmi seviyedeki ölümsüzlerin normalde servetleri sadece 10 milyon karışık element civarında. Ve ben onların tüm servetinden bahsediyorum, nakit paradan değil. Lo Feng başını salladı. Öğretmeni Huyan bunun parasının büyük bir kısmını bulutla temas asmasına harcaması gibi, güçlüler uzun süre boyunca servetlerini güce dönüştürürdü. Ölümsüz seviyeye ulaştığında ona son derece güçlü bir asistan verdi. Yazık oldu. Bu kombinasyon yine de sonunda düştü. Zenginliğimin toplamı yaklaşık 10 milyon karışık element olmalı. Lo Feng düşündü. Alev geçersiz altın, mor yüza yaprağı, Lo Fukui tahtası, üçünün toplamı yaklaşık 5 milyon karışık element olmalı. Yunmo gezegen gemisinin değeri yaklaşık 3 milyondan fazla karışık element olmalı. Tabii ki en değerlisi kan nehri kristalleri. 10.000'e yakın kan nehri kristali vardı. Bunları sanal evren şirketiyle değiştirmek ona 1 milyon puan kazandıracak. Ve son derece değerli olduklarından sanal evren şirketinin onları tek eline almasıyla kan nehri kristallerinin gerçek değeri kesinlikle milyon puanı aşıyordu. Bu nedenle onlar onun en değerli eşyalarıydı. Öğretmenimin serveti. Ayrıca görevlerim sırasında yaşadığım karşılaşmalarda aslında servetime o kadar katkıda bulunuyor ki. Lo Feng düşünürken bağırdı. Elbette diğer öğretmenim Turuyan İmparatoruyla karşılaştırıldığında zenginliğimin hiçbir anlamı yok. Turuyan kolaylıkla 1 milyona kadar karışık elementi dışarı atabilir. Pozisyonları farklı, doğal olarak zenginlikleri de farklıydı. İmparator seviyesindeki bir ölümsüz, resmi seviyedeki bir ölümsüzden çok daha güçlüydü. Ve imparator seviyelerinin en zirvesi, bir evren ülke lideri olmaya çok yakın olan Turuyan İmparatoru. Zenginliği doğal olarak daha da şaşırtıcıydı. Ancak bir öğretmen olarak çok sayıda öğrencisi vardı ve sadece ara sıra çok az yardım ediyordu. Servetini herhangi bir kişiye devredemezdi. Tabii hedeflerinin hepsinin öldüğü ve sonunda bunu başka nesilden tek öğrenciye, Lo Feng'e devretmek zorunda kaldığı Huyan Bo gibi değilse. Lo Feng masasına oturdu ve hızlı bir şekilde dizüstü bilgisayarının ekranına dokunarak bulutla temas eden asmanın sektör lordu seviyesine geçmesine yardımcı olacak birkaç değerli eşya satın aldı. Sanal evrendeki eşyaları satın almak için puanlarını takas etmek veya nakit parasını kullanmak için kullanabilir. Örneğin, daha önce altın boynuzlu canavarın metallerini satın aldığında hepsi nakit olarak ödenmişti. Lo Feng ekrana şok olmuş görünüyordu. Bulut iletişim asmasını etki alanı lordu seviye 9'dan sektör lorduna dönüştürmek için 3 seçenek ortaya çıktı. Birinci normal evrim, 3 yıllık bir süre gerektirir, 11.800 karışık element gerektirir.
İkinci normal evrim, gerekli süre 1 ay, 19.200 karışık element gerekli. Üçüncü süper evrim, gerekli süre 3-6 ay, 32.000 karışık element, 56.000 karışık element ve 85.000 karışık element olarak fiyatlandırılır. Süper evrim mi? Lo Feng kaşlarını çattı. 3 seçeneği ve bunların ayrıntılı bilgilerini yavaşça açtı. Bulutla temas eden asmanın farklı evrim yolları, gücü açısından büyük farklılıklara sahipti. Asma sayısından evrim düzeyi çıkarılabilir. Sektör lordu bulut temas asması, en az 36 asma olabilir, bu en zayıf evrimdi. Olabileceği en yüksek değer 360 dereceydi, bu da en iyi beslenme ile başarılabilirdi. Bulutla iletişim asmam şu anda alan lordu seviye 9, 108 sarmaşıkla. Lo Feng süper evrim bilgisine baktı. Değerli eşyaların 3 kombinasyonuna bölündü. Fiyatlar 32.000 ile 85.000 karışık element arasında değişiyordu. Hesaplamalara göre süper evrimin en iyi seçeneğini kullanırsam bulut temaslı sarmaşığım 216 sarmaşıklara ulaşabilmeli. Lo Feng bakarken kaşlarını çattı. Bulutla temas eden asması en fazla 216 asmaya ulaşabilir mi? Babata, neler oluyor? Lo Feng kaşlarını çattı. Bir sektör lordu bulut iletişim sarmaşığının 360 sarmaşıklara sahip olması, evrim sınırlarının efsanevi zirvesidir. Babata kayıtsız bir tavırla şöyle dedi, ilk günden itibaren yetiştirme inanılmaz derecede pahalı olacak, sektör lordu seviyesine ulaşması için 1 milyona yakın karışık element kullanmak zorunda kalacağım. 1 milyona yakın karışık unsur, öğretmenin bu kadar parası vardı. Lo Feng düşündü. Ayrıca, Babata homurdandı, asmanın evrim seviyesi ne kadar yüksek olursa, ölümsüz seviyeye ulaşması da o kadar zor olur. Öğretmeninizin asmasında o zamanlar sektör lordu seviyesinde sadece 108 asma vardı ama yine de 6,2 milyon karışık element gerekiyordu şans eseri ve biraz da şansla ölümsüz seviyeye ulaşmayı başarabilir. Bulutla temas eden asmanın mükemmel formuna gelince, ne kadar mükemmelse, evren onu o kadar kıskanır. Onun ölümsüz olması gerçekten de çok fazla zor. Lo Feng başını salladı. Ancak Lo Feng, kaynakların, koşulların, geçmişin ve gelecekteki beklentilerin yalnız kurt öğretmeninden çok daha güçlü olacaksın. Şimdi en iyi süper evrimi seçebilirsin. Babata şöyle dedi, sektör lordu seviyesinde 216 asmaya sahip olacak şekilde evrimleşmek, gelecekte ölümsüz seviyeye ulaşmak çok zor olabilir ama senin yanındayken belki hala başarılı olabilir. Lo Feng tereddüt etmedi, hafifçe dokundu ve öğelerin kombinasyonuyla en iyi süper evrim seçeneğini seçti. Geleceğe bakan Lo Feng güvenle doluydu. Ölümsüz olmadıysa öyle olsun ama gerçekten ilerleme kaydederse onların arasında mutlak bir savaşçı olmayı hedefliyordu. En azından resmi düzeyde ve daha sonra imparator düzeyinde. Bu nedenle aynı derecede güçlü olması gereken en iyi yardımcı bulut teması asmasına ihtiyacı vardı. 85.000 karışık element bu şekilde gitti. Lo Feng başını salladı ve güldü. Sanal Evren şirketinin Yumo gezegen gemisinin onarımına yardım etmesine izin vereceğim. Lo Feng, sana sadece gemiyi tamir etmeni değil, aynı zamanda Sanal Evren şirketi personelinin geminin performansını artırmak için geminin iç parçalarını değiştirmesine ve geliştirmesine izin vermeni öneririm. Teknoloji açısından Sanal Evren şirketi, eğer yapabilirlerse, insanlığın en güçlüsüdür gemiyi geliştirirseniz performansı kesinlikle cesur olacaktır. Bölüm 612, Katı Gravürler. Majesteleri Lo Feng, lütfen gerekli tüm ayrıntılı parametrelerinizi, resimlerinizi ve bilgilerinizi veya benzerleri ve geminizin ulaşmasını istediğiniz performans özellikleri seviyesini toplayın. İşiniz bittiğinde hepsini bize gönderin, ne kadar detaylı bilgi olursa o kadar iyi olur. Duruma ve isteğinize göre yükseltmeleri tespit edip, yükseltme ve düzeltme gerektiren şeyleri ve bunların maliyetlerini test edebileceğiz. Yumuşak, temiz ses ekrandan yankılandı. Tamam. Lo Feng başını salladı, hemen Babata'nın uzun zaman önce hazırladığı bilgiyi onlara gönderdi.
Bir süre sonra, majesteleri Lofeng, sanal evren yapımız, F sınıfı bir evren gemisinin ışık hızının 50 katına kadar çıkmasına yardımcı olabilir. Becerileri son derece gelişmiştir, majestelerinin ayrıca ışık hızının ve performansının 50 katı sınırını seçmesini tavsiye ederim. Eğer isterseniz daha yüksek bir şey isteyin, o zaman yükseltme ücreti katlanarak artacaktır. Ve genellikle normal yükseltmelerin kalite fiyat oranı en yüksek seviyededir. Ses yankılandı. Çeviklik ve hareket yetenekleri ne durumda? Lofeng sordu. Aynı kurallar geçerlidir. Keskin sesin oldukça saygılı olduğu belliydi. Majesteleri, onarımlar 56.000 karışık element gerektirecek ve iç modifikasyonlar 124.000 karışık element gerektirecek, yani toplam 180.000 karışık element. Lofeng başını salladı. Babata daha önce hesaplamıştı, eğer malzemeleri dışarıdan satın alır ve sanal evren şirketindeki insanların tamir etmesine izin verirse, sadece malzemeler tek başına 80.000 karışık element gerektirecektir. Şans eseri, o ilk bölge üyesiydi ve harika indirimleri vardı. Majesteleri, buradaki tasarım ekibimiz F sınıfı evren gemisinin tamamen hibrit bakır özünden inşa edildiğini soruyor. Kenarları çok ince ve keskin, ayrıca üzerlerinde çok güçlü dilimleme gücüne sahip sağlam gravürler var. Ancak köken kanunu gravürler basit ve tam değil, onları geliştirmek ister misiniz? Ses dedi. Lofeng şaşkına döndü. Yunmo gezegen gemisi üçgen bir gemiydi, yanları kıyaslanamayacak kadar keskindi, ama menşe kanunu gravürleri deneydi. Sadece katılıyorum. Babata omzunun üstünden söyledi. Gravürleri iyileştirmenin maliyeti ne kadar olur? Lofeng sordu. Eğer gravürlerin basit bir onarımıysa, bu ücretsiz olarak yapılabilir. Temiz ses devam etti. Fakat bunu tamamen geliştirmek, bu geminin savunmasının %30 oranında artmasına izin vermek ve saldırı kuvvetini %50 oranında artırmak için 139.000 karışık unsur gerekir. Gelişmeyi kabul ediyorum. Lofeng başını salladı. Bulutla temas eden asma tek başına 85.000 karışık element tüketti. Yunmo Planet gemisi, toplam 404.000 karışık element olmak üzere 319.000 karışık element kullandı. 400.000'den fazla karışık element bu şekilde gitti. Lofeng masasına oturdu ve ekranına baktı. Para harcamak aslında akan su gibidir değil mi Babata? Ne oluyor bu gravürler? Neden 139.000 karışık elemente ihtiyaç duyuyorlar? Cimrilik yapmayın. Babata omzuna doğru homurdandı. Bu katı kanun gravürleri, aslında ruh silahları ve genetik silahlar üzerindeki gravürlerin çoğuna benziyor. Köken kanunlarıyla bağlantı kurarak, savunmayı ve saldırıyı güçlendirmek için kullanarak evren kanunu enerjilerini tetikler. Usta o zamanlar çoktan harcamıştı. Bu gemiyi inşa etmek için çok fazla enerji harcadı, aynı zamanda köken yasalarını oraya kazıyacak çok güçlü bir savaşçıya da sahip oldu. Yazık. Savaşçı usta, doğal olarak sanal evren şirketindeki ustalarla karşılaştırılamaz. Babata bağırdı. Orijinal savunmayı %30 oranında artırabilmek ve %50 oranında saldırı yapabilmek için, sanal evren şirketinin köken kanunu oyma ustaları gerçekten çok güçlü. Bunlar devasa evrenin tüm yeteneklerini arttıracak olan köken kanunu gravürleri gemi. Sadece malzemeler tek başına son derece pahalı olurdu, 139.000 karışık element, eğer öğretmeninizin o zamanlar aldığı savaşçı olsaydı, bu miktarın en az 2 katı olurdu. Sanal evren şirketinin sizi arkadan desteklemesiyle, bu gerçekten çok daha uygun. Lofeng güldü. Uygundu, ancak harcanan miktarda bir o kadar abartılıydı. Yeşim Kubbe gezegeninin Xiangsu şehri, Kırlangıç Dağı villası. Bir yeraltı deposunda. Lofeng villayı satın almak için 12 milyar evren doları harcamıştı. Buranın ne kadar büyük olduğunu insan tahmin edebilirdi. Villanın tamamı yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda ve genişliğindeydi ve sadece yeraltı deposunun inşaatı bile 3 kilometreye ulaştı. Bu, büyük ailelerin ve güçlerin evren gemilerini depolamaları için özel olarak yapıldı. Tamamen hibrit bakır özü. 3 beyaz cübbeli personel depoda durdu ve üçgen evren gemisine baktı. Geminin üç kenarı inanılmaz derecede keskin bir yay çizgisi oluşturuyordu. Bu gemi hızlandığında bir gezegen bile kolayca parçalanabilir.
Öndeki beyaz cübbeli yaşlı adam Lo Feng'e gülümsedi ve saygılı bir şekilde şöyle dedi: "Majesteleri Lo Feng, bu gemiyi elimizden alacağız. Ne zaman tamir edilip iade edilecek?" Lo Feng sordu. "Üçü de Virtual Universe şirketi tarafından gönderildi. Yeşim Kubbe gezegeni, Ganu evren ülkesinde, dolayısıyla gezegende inanılmaz derecede önemli bir gezegen olduğundan, şirketin burada birçok önemli üyesi vardı. Lo Feng'in A üzerinden yaptığı görüşmenin ardından şirket, aynı gün içinde gemiye almaları için hemen insanları gönderdi. Majesteleri, insanlığın tüm topraklarında birçok onarım ve inşaat tesisimiz var. Bu nedenle onu size geri getirmemiz yalnızca 3 aydan fazla sürmeyecek." Beyaz cübbeli yaşlı adam söyledi. Lo Feng başını salladı, "Devam et." "Evet." Beyaz cübbeli yaşlı adam Yunmo gezegen gemisine baktı ve onu kendi iç dünyasına yerleştirdiğini düşündü. Tüm bu değişim süreci senkronize edildi ve sanal evren ağına aktarıldı. Bu yapıldığı sürece Lo Feng'in geminin güvenliği konusunda endişelenmesine gerek yoktu. Eğer taşıyıcılar gemiyi çalıp evrene kaçacak kadar açgözlü ve cüretkar olsaydı, ardından sanal evren şirketi, Lo Feng'e derhal daha iyi performans yeteneklerine sahip, benzer görünüme sahip başka bir gemiyle borcunu ödeyecekti. 3 beyaz cübbeli personelin gemilerinde oturup ayrılmalarını izledi. Sonra yanındaki Dylan'a döndü. "Dylan, haydi gidip ağabeyimle buluşalım." "Evet majesteleri." Dylan başını salladı. Muhafız ekibinin başı olan Dylan, görev sırasında daima Lo Feng'i koruyordu. Elbette bir ölümsüz olarak Dylan'ın bilincinin yarısı sanal evren ağında çalışıyordu. Maksimum güvenlik seviyesine ulaşmak için gerçekte sadece bir kısmına ihtiyacı vardı. Tehlike oluştuğu anda Dylan'ın bilincinin diğer yarısı anında gerçekliğe dönüyordu. "Büyük kardeş." Lo Feng'in gözleri kırlangıç villasından çıkarken beklentiyle doluydu. Ağabeyi onu gerçekte görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Jadedome gezegeninin 108 şehrinden biri, hazine şehri, saygın restoranlarından biri olan Morning Stars'ın 3. kat standında. Lo Feng'in Hon ile buluşmayı planladığı yer burasıydı. 3. kardeş, hazine şehrinin arkasında bir hikayesi var. Yeşim Kubbe gezegeninin insan yapımı bir gezegen olduğunu bilmelisiniz. O zamanlar, bu gezegen Tanrı ülkesinden bu uzaya gönderilmişti. Ganu evren ülkesi böyle başladı büyük çapta bir göç. Çok sayıda büyük aile hemen buraya yerleştirildi. On koltuğuna oturdu ve gülümsedi. Aileler yerlerine oturduğunda, güçlülerin sayısı bulutlar kadar çoğaldı, doğal olarak sayıları giderek arttı. Daha sonra, güçlü bir ölümsüzün miras hazinesini buraya bırakması nedeniyle, bu büyük bir servet yarattı. Burada ölümsüzler arasındaki savaş, şans eseri gezegen insan yapımıydı ve kullanılan malzemeler çok fazlaydı. Bu nedenle ölümsüz savaşa dayanabildi. Ancak bu nedenle 10.000 kilometreden fazla alan boşa gitti. Daha sonra bu çorak arazinin üzerine bir şehir inşa edildi ve adı Hazine Şehri. Aynı zamanda uyarı niteliği taşıyor. Lo Feng başını salladı. Lo Feng'in yanında oturan Dylan gülümsedi. Yeşim Kubbe gezegeni, ilk kaostan sonra sıkı bir güvenlik ve yönetime girdi ve eskisinden çok daha barışçıl. Bu şehirde bu kadar uzun süre kaldıktan sonra burayı gerçekten sevmeye başladım. Hon başını salladı ve bağırdı. "Haha, çünkü burada hoşlandığın bir bayan var." Lo Feng güldü. "Ha." Hon doğal bir şekilde gülümsedi. "Abi, şimdi nerede yaşıyorsun?" Lo Feng sordu. "Şu anda öğretmenimi takip ediyorum. Kendisi şu anda eski bir arkadaşıyla birlikte ders çalıştığı için ben de o arkadaşın evinde kalıyorum." Hon şarap kadehini kaldırdı ve yudumladı. "Öğretmenin arkadaşının adı Buska, oldukça güçlü bir ölümsüz." Lo Feng sordu. "Sen ve Ji King'in meselesi, öğretmenin ve ölümsüz Buska biliyor mu? Bunu onlardan nasıl saklayabilirim?" Hon başını salladı. Ji King ile ilişkim Jiski ailesi tarafından keşfedildiğinde, aile insanları hemen Buska'nın ailesinin evine gönderdi. Eğer onun varlığı ve ona saygısı olmasaydı, Jiski ailesi beni o zaman öldürebilirdi." Lo Feng'in ifadesi değişti. Durumu yalnızca hayal edebiliyordu. Abi Ji King ile ilişki içindeydi ama onun geçmişini bile bilmiyordu. Aniden bir gün,
Aile bireyleri aceleyle Busaka'nın ailesine saldırdılar ve Hondaji King'i artık rahatsız etmemesini emrettiler. Kim böyle bir sorunla karşı karşıya kalırsa çaresiz kalacaktır. Jiski ailesi güç açısından Busaka'nın ailesinden çok daha güçlü. Dolayısıyla yaşlı Busaka bile hiçbir şey yapamaz. Hon başını salladı. Yaşlı Busaka bir keresinde benim adıma Gümüşkar yetkilisini ziyarete gitmişti, ancak o Gümüşkar yetkilisi onunla buluşmaya bile gitmedi. Bu benim yüzümden yaşlı Busaka'nın itibarını yitirmesine neden oldu. Ben gerçekten. Hon'un ifadesi karmaşıktı, kadehini kaldırdı ve şarabını bitirdi. Lo Feng dinlerken başını salladı. Busaka mı? Oldukça güçlü bir ölümsüz olabilir, ancak ölümsüzler arasındaki güç farkı bazen çok büyük olabilir. Gümüşkar yetkilisi Tianjang, 300 imparator yetkilisinden biriydi. O, çok uzun zaman önce bir memur oldu ve Ganu Evren ülkesinin en eski tebaalarından biriydi. İster güç açısından, ister kuvvet açısından olsun, Busaka'yı kesinlikle bastırabilirdi. Ve Lo Feng'in topladığı bilgilerden çıkardığı sonuca göre Gümüşkar yetkilisi açıkça çok kibirli bir insandı. Busaka onu ziyarete gitti ama o gelmedi bile, bu Lo Feng'in beklentileri arasındaydı. Görünüşe göre bu resmi seviyedeki ölümsüz buna çok kızgın ve buna oldukça karşı. Lo Feng düşünürken kaşlarını çattı. Resmi görevlendirme emri geldiğinde, Ganu departmanındaki en üst düzey insanlardan biri olacağım. O zaman geldiğinde, ancak o zaman sözlerimin ağırlığı olacak. Abi, bir süre daha bekle. Dağıttığım emirlerim geldiğinde Silvakar yetkilisini ziyaret edeceğim. Lo Feng dedi. Bölüm 613, Ayrılma isteği. Lo Feng, Jade Dome gezegenine ulaştığında ve 108 şehirden biri olan Tianjin şehri, Silvasnov yetkilisinin ikametgahındaki restoranda ağabeyi Hon ile buluştuğunda, Gümüşkar yetkilisi Tianjin büyük bir güce sahipti ve Ganu Evren ülkesine derinden bağlıydı. 300 imparator yetkilisinden biri olarak, o zamanlar bu devasa adam iletişim kubbe gezegeni inşa edildiğinde, Tianjin adında özel bir şehir vardı ve yönetmesi Gümüşkar yetkilisine bırakılmıştı. Güç açısından Kara Ejder Dağı İmparatorluğu'nun kutsal topraklarının tanrısınınkini çok aşıyordu. Silvasnov yetkilisinin konutunda, usta, koyu kırmızı tenli, sivri uçlu, yeşili gözlü, küçük bir adam saygıyla diz çöktü. On sonunda Busaka'nın aile evinden ayrıldı. Hazine şehrindeki bir Morningstar restoranına gitti. O serseri sonunda ortaya çıktı mı? Tahta zarif bir elbiseyle oturan adamın uzun siyah saçları, soluk teni vardı ve siyah gözlerinden gümüşi bir ışık parlıyordu. Görünüşüne bakılırsa dünyadaki Çinli insanlara çok benziyordu, sadece doğal olarak yaydığı enerji çok daha güçlüydü. Usta, koyu kırmızı tenli sıska adam başını kaldırıp efendisine baktı. Jiski ailesi, 100 milyon yıldan fazla süredir var olan ve trilyonlarca mirasçıya sahip olan kadim bir ailedir. Kan soyundan biri olmak gurur duyulacak bir şey değildi, çünkü aile çok büyüktü. Bu nedenle öne çıkmak bile son derece zordu. Her şey kişinin yeteneğine bağlıydı ve ustası Jilan Deng gençliğinden beri gerçekten çok çalışıyordu. Yeteneği fena değildi, sonunda evren seviyesinde bir savaşçı oldu. Evren düzeyinde bir savaşçı olabildiğinden, 1000'den fazla yaşam gezegenine sahip olduğundan doğal olarak Jiski ailesi içinde daha çok tercih ediliyordu. Fakat, büyük ailede Jilan Deng hala en alt seviyedeydi. Sonuçta ailedeki alan lordları ve sektör lordları çoktu, evren seviyeleri bu ikisinden bile fazlaydı. Başlangıçta Jilan Deng sakin bir yaşam sürerdi. Ancak tesadüfen bir hizmetçiyle ilişkisi vardı ve bir kızı Jiking vardı. Jilan Deng'in kaderi o andan itibaren anında değişecekti. Kızı Jiking gençliğinden beri şok edici miktarda yetenek sergilemiş ve inanılmaz bir hızla büyümüştü. Bu hemen Jiski ailesinin üst kademelerinin dikkatini çekti, dolayısıyla onu beslediler. Bundan sonra Evren Paralı Askerleri İttifakı'na çekirdek üye olarak dahil edildi. İnsanlığın 5 devinden birinin çekirdek üyesi mi? Bunların hepsi süper dahilerdi.
1 trilyon yıldan fazla bir süre boyunca Ciski ailesi, 5 Leviathan'ın çekirdeğine emilen birkaç çekirdek üyeyi beslemiş olsalar da, bunlar ailenin tamamı değil, daha ziyade Snow sınır yıldız alanından gelen dahilerdi bölgeye, ve J-King sayısız yıl içinde ilk kişiydi, kendi soyuna kendini kaptıran mutlak bir dahiydi. Jiski ailesinin atası, 1. nesil başkanı Silvkar yetkilisi Jitianjang bile şok oldu ve bundan neşe duydu. J-King'in ailedeki konumu doğal olarak hızla yükseldi. Ailenin en iyi 10 figürü arasında yer aldı. Sektör lordları bile ona saygısızlık etmeye cesaret edemiyordu. Kızının konumu patlamıştı. Baba olarak Jilandeng'in konumu da doğal olarak yukarı doğru ilerledi. Kar sınırındaki yıldız alanı içindeki 10 galaksiyi yönetmekle görevlendirildi ve kısa sürede ailenin önemli isimlerinden biri haline geldi. Yeşim Kubbe gezegeninde olmadığım birkaç yıl boyunca, Küçük King'in aslında ıssız bir yerli serseriye aşık olacağını beklemiyordum. HMPH. Ne olursa olsun, onun geleceğini engelleyen her şeyden kurtulmalıyım, ben de bunu yapıyorum bir babanın yapması gerektiği gibi. Jilandeng'in gözleri parladı. Jilandeng, kızının durumunu öğrendikten sonra hemen bir evren gemisine bindi ve Jadek Kubbe gezegenine geri döndü. Fakat tüm bu süre boyunca Hong Buska'nın evinde kalıyordu ve o aile, ne de olsa ölümsüz bir aileydi. Belki yüce ve kudretli Gümüşkar yetkilisi bunu umursamıyor olabilir ama ailenin diğer üyeleri buna cesaret edemedi. Bir ölümsüz, sonuçta hala bir ölümsüzdü. Bu nedenle Jilandeng bu kadar süre boyunca Hong'la buluşmaya gitmemişti ve şimdi nihayet şansı buldu. J-King onun değerli kızıydı. Ve o aynı zamanda onun altın biletiydi. Ailede bu seviyeye gelebilmesinin tek nedeni kızıydı. O gittiği anda onun gücü ve konumu da muhtemelen yok olacaktı. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim. Jilandeng iki yumruğunu da sımsıkı kavradı. Yolu göster, Morningstar restoranına gitmek istiyorum. Jilandeng emretti. Evet usta. Koyu kırmızı tenli sıska adam diz çöktü. Morningstar restoranının 3. kat standında. Lo Feng onunla sohbet ederken aniden Peng, kapıyı çalar. Lo Feng kaşlarını çattı. Girin. Hong da kapıya baktı. Kapı itilerek açıldı. Uzun boylu ve yakışıklı erkek personel saygıyla eğilerek selam verdi. Aşağıda seninle tanışmak isteyen insanlar var. Kiminle tanış? Lo Feng merak ediyordu. Hong adında bir adamın olduğunu söylüyorlar. Personel, kabindeki insanlardan gelen baskıyı hissetti, yavaş yavaş daha özür dileyen ve alçak gönüllü olmaya başladı. Burası gerçek dünyaydı. Güçlü bir varlığı rahatsız ettiği anda hayatını kaybedecekti. Abi, bu senin için. Lo Feng, Hong'a gülümsedi. Ah, Hong personele baktı, onları içeri alın. Evet. Personel ancak o zaman saygıyla ayrıldı. Kim benimle tanışmak ister? Jade Dome gezegeninde pek fazla insan tanımıyorum. Hong şüpheyle başını salladı. Lo Feng yüksek sesle güldü ve şöyle dedi, adınızı bile biliyorlar, muhtemelen size aşinadırlar, hatta o bayan J-King bile olabilir. J-King? Hong hafifçe kaşlarını çattı. Aniden dışarıdaki merdivenlerden gelen ayak sesleri yankılandı, oldukça ağır oldukları belliydi. Lo Feng ve Hong ikisi de dışarıya baktı. Majesteleri, bu evren seviye 9 ve alan lordu seviye 9, hiçbir tehdit yok. Siyah cübbeli Keldülan yanına oturdu ve gözlerini kısarak Lo Feng ile iletişim kurdu. Ah! Lo Feng başını salladı. Sonunda kapıda bir silüet belirdi, 2 adamdı. Evrenin 9. seviyesindeki adamın siyah saçları vardı. Kare bir yüzü vardı ve teni dünyadaki Çinlilere benzer şekilde soluktu. Ve diğer alan lordu seviye 9 adam biraz daha büyüktü, cildi mordu, açıkça daha uzun olan tırnakları hançer kadar keskindi, gözleri de mordu. İçeri girme şekillerinden anlaşıldığı kadarıyla 9. seviye alan lordu bir koruma olmalı. Nasılsın Hong? Kare yüzlü adam Hong'a baktı. Sen? Hong şüpheyle adama baktı. Kendimi tanıtmama izin verin, ben J-King'in babasıyım. Jilandeng. Adam söyledi. Lo Feng kaşlarını çattı. J-King'in babası mı ortaya çıktı? Görünüşe göre kendi ağabeyi J-King'in babasıyla henüz tanışmamıştı. Hong hemen ayağa kalktı ve Bay J dedi. J-King'in meselesini biliyorum.
Öğrendikten sonra hemen Snow sınırındaki yıldız alanından koştum. Jilandeng'in gözleri sakin bir şekilde Hong'a baktı. Sadece geçtiğimiz dönemde Buska'nın evinde bu kadar zaman geçirdin, seni ziyaret edemedim. Bugün hiçbir kötü niyet olmadan tamamen onun babası olarak buradayım. Anladım. Hong başını salladı ve dinledi. Sen çok olağanüstüsün. Jilandeng, Hong'a baktı. Ganwu evreni ülkesinin dahili deha savaşındaki performansınızın kötü olmadığını duydum. Sanal evren şirketine kabul edilmemiş olsanız da yine de hiç kimse sizin çok istisnai bir genç olduğunuzu inkar edemez. Hong dinledi. Ancak Hong, Jilandeng hafifçe iç çekti, sen benim kızımdan farklısın. Kızım Riski ailesinde yaşıyor, Kara Ejder Dağı Yıldız Alanı Kraliyet ailesinden en az 100 kat daha güçlü bir aile. Sen yalnız bir savaşçısın. Öğretmenini takip edebilir ve hiçbir şey seni geride tutmadan, hiçbir baskı olmadan dolaşabilirsin. Jilandeng tekrar iç çekti, ancak kızım bu ailede yaşıyor. İç mücadele ve baskı son derece büyük. Jiski ailesinde dikkatli davranmadığınız ve kaymadığınız anda 10 milyon kişi üzerinize basacak. Bütün bunları anlıyor musun? Evet. Hong başını salladı. Kraliyet aileleri içindeki iç mücadele yoğundu. Evrendeki Jiski ailesi gibi süper bir ailenin kendi içinde daha yoğun güç mücadeleleri vardı. Dolayısıyla kızım Jiking yanlış yola giremez, gittiği anda geri dönmek imkansız olacak. Jilandeng, Hong'a baktı. Ve senin onunla olan ilişkin zaten Jiski ailesinin baş atasını kızdırdı. O öfkelendiğinde tüm aile huzursuz olacak. Hong sessizdi. Buradan. Umarım onun iyiliği için onu terk edersin, onu rahatsız etme ve onunla temasa geç. Jilandeng ciddi bir şekilde söyledi. Onunla sanal evren ağı aracılığıyla iletişime geçmeyin ve hemen Jade Dome gezegenini terk edin. Umarım onun dünyasından kaybolursunuz. Bunu yaptığınızda o baş atamızın en sevdiği çocuğu olarak kalacaktır. Eğer onu rahatsız etmeye devam ederseniz, onun konumunu tehlikeye atacak ve onu geri dönemeyeceği bir yere koyacaksınız. Jilandeng, Hong'a baktı. Hong sessizdi. Kaka. Hong'un masa tarafından bloka edilen yumruğu sımsıkı sıkılmıştı, solgunlaşmıştı, ifadesi bile çirkindi. Lo Feng kaşlarını çattı. Babası olarak sana yalvarıyorum, onu bırak. Senin de onun iyi bir geleceğe sahip olmasını istediğine inanıyorum, değil mi? Jilandeng, Hong'a baktı. Hong orada duruyordu. Anladım. Hong başını salladı. Umarım Jade Dome gezegeninden ayrılacağınız haberini duyarım. Bu şekilde ben babası olarak size inanılmaz derecede minnettar olacağım. Jilandeng hafifçe eğildi. Bitirdikten sonra döndü ve korumasıyla birlikte oradan ayrıldı. Başından sonuna kadar Lo Feng'i veya ölümsüz Dylan'ı hiç fark etmedi. Bir ölümsüz kimliğini açıklamak istemediğinde Jilandeng ve onun bu seviyedeki koruması onu nasıl keşfedebilir? Restoranda sessizlik hakimdi. Kendini kontrol eden Hong tamamen solmuştu, ardından başını salladı ve zorla gülümsedi. Üçüncü kardeş, bu bir şaka değil mi? Hong, Lo Feng'e baktı. Bunda komik bir şey yok. Lo Feng başını salladı. Hong başını salladı. Hong durumu açıkça gördü. Bu nedenle, Jiking'in babası çok nazik görünse de, bu sözlerin ardındaki anlam ne olursa olsun, Hong doğal olarak bunu anladı. Bu Jiking'in babası açıkça ondan nefret ediyordu. Hong'un Jade Dome gezegenini terk etmesini ve Jiking'in dünyasından kaybolmasını bekleyemedi. Sevdiği kız tarafından nefret edilen Hong, içten içe kendini çok kötü hissediyordu. Büyük kardeş. Lo Feng, Hong'un omzunu okşadı. Ben iyiyim. Hong başını salladı. Lo Feng kaşlarını çatmaktan kendini alamadı. Silvas'ın o yetkilisi ile neler oluyordu? Mutlak bir dahi olsa bile ilişki kurmalarına izin verilmedi mi? Bu ne şakaydı? Bölüm 614, Yeni Yunmo gezegen gemisi. Lo Feng, o gün Hong'u Buska'nın evine geri gönderdi. Hatta Hong ayrılırken şöyle dedi, üçüncü kardeş, bu problemde yardımına ihtiyacım olabilir.
Ancak önce durumla ilgili bilgi ve gerçekleri doğru bir şekilde öğrenmelisin ve hemen konuya dalma. Eğer J gerçekten zarar veriyorsa, herhangi bir şekilde King, o zaman ben. Abi, bunu biliyorum. Lo Feng başını salladı. Lo Feng'in kendisini daha önce açıklamamasının nedeni de buydu. Jilandeng geldiğinde. Lo Feng, Jilandeng'in onu tanımasını önlemek için yüz kaslarını hafifçe ayarlamıştı. Ne olursa olsun. Silvakar yetkilisi Jitianjang ile görüşmenin zamanı hala değildi. Ağabeyinin meselesi olan Lo Feng acele edip ortalığı karıştırmaya cesaret edemedi. Kötü şeyleri nezaketli yapmak sonuçta yine de işleri berbat etmek anlamına geliyordu. Zaman geçti ve Lo Feng, Jadedome gezegenine geldiğinden beri kırlangıçta villasında kalmasına rağmen tüm bu süre boyunca beslenme kabinindeydi. Gitmedi mi? Onun hala Buzka konutunda mı kaldığını? Jilandeng koridorda dolaşıyordu. Bu genç aynı zamanda evren ülkesi Deha Savaşı'nda sıra dışı bir dahi. Bu tür dahiler, onların gururları son derece güçlü. İster kendi gururu için ister gülünç aşk için olsun. Benim sözlerimden sonra çoktan gezegeni terk etmiş olmalıydı. Usta, gerçekten de hala Buzka'nın evinde kalıyor. Koyu kırmızı tenli sıska adam diz çökerken saygıyla konuştu. Piç, Jilandeng'in gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı, gerçekten insanları Hong hemen öldürmeye çağırmak istiyormuş gibi görünüyordu. Ancak, baş atası Silvas'ın o yetkilisi kimseyi hamle yapması için göndermediğinden, aşağıda hiç kimsenin kendi hamlesini yapmayacağı konusunda da açıktı. 1 ay, 2 ay, 3 ay. Jilandeng daha da kaygılansa da Hong, hiç dışarı adım atmadan Buzka'nın evinde kalmaya devam etti. Bu Jilandeng'i son derece öfkelendirdi. Tüm bu zaman boyunca Lo Feng sessizce kırlangıçta villasında kalıyordu. Kırlangıçta villası, ana katın çalışma odası. Beslenme kabini odanın köşesine yerleştirildi ve güzel renkli sarmaşıklar tüm odaya yayıldı. Hepsi sarmaşıklardaki yapraklarla parlıyor ve parıldıyordu, hepsi değişime uğruyor gibiydi, renkleri ve görünümleri sürekli gelişiyordu. Majesteleri. Dylan'ın sesi duvarları deldi ve çalışma odasında yankılandı. Kaka. Beslenme kabininin kapısı otomatik olarak açıldı ve neredeyse mükemmel bir vücuda sahip çıplak siyah saçlı bir adam, buz gibi değerli besin sıvısının içinden dışarı çıktı. Eş zamanlı olarak vücudunun üzerinde yeşil bir zırh büyüdü, bu 4. seviye genetik zırh, sanal evren şirketinin gönderdiği bir şeydi. Böyle bir öğe, şirketin tüm çekirdek üyelerine verdiği bir şeydi. Yani, odanın tüm duvarlarını kaplayan sarmaşıklar aniden hızla döndü ve Lo Feng'in kolunu sardı. Bulutla temas asması. Lo Feng yavaşça yaprakları ovuşturdu ve gülümsedi. Bu süreyi yavaş yavaş gelişmeye ayırın, evriminizi tamamladığınızda yeniden savaşlarda bana katılacaksınız. Dik duran asmaların hepsi sanki başlarını sallıyormuşçasına hemen aşağı sarktı. Aynı zamanda asmadan güçlü bir güven duygusu geldi. Bu, bir çocuğun anne babasına karşı tavrıydı. Haha, çok çabuk olacak, 2 ay daha ve evrimin tamamlanacak. Lo Feng içeride yeşil zırhı, dışarıda ise gümüş zırhı giydi, çalışma odasının kapısını iterek açtı ve dışarı çıktı. Majesteleri. Dylan dışarıda dururken hafifçe eğilerek gülümsedi, Alan Lord'a 8. seviyeye ulaştığınız için tebrikler. 9. seviyeden hala biraz uzakta. Lo Feng gülümsedi. Etki alanı Lord'a seviye 1'den 9'a kadar, ne kadar geç olursa, gerekli enerji miktarı da o kadar fazla oluyordu. Özellikle son 3 seviyede ihtiyaç duyulan enerji miktarı en fazlaydı. Lo Feng'in 9. seviyeye ulaşması yaklaşık 6 ay sürdü. Zaten 4 ay olmuştu, muhtemelen 2 ay daha sürecekti. Majesteleri, sanal evren şirketinin çalışanları aşağıda. Dylan dedi. Hadi gidelim. Lo Feng başını salladı ve hızla 1. kattaki oturma odasına ulaştı. 3 beyaz cübbeli personel orada duruyordu. Lo Feng ve Dylan'ı gördüklerinde hepsi aynı anda eğildiler, majesteleri. Haha, seni görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Lo Feng'in gözleri beklentiyle doldu. Evren gemim tamamen onarıldı mı ve yükseltildi mi? Evet majesteleri. Önde gelen beyaz cübbeli yaşlı adam özür dileyerek, geliştirme işlemi biraz zaman aldı. Bu nedenle, onu ancak şimdi gönderebildik, lütfen gecikmeyi affedin.
Sorun değil, hadi yeraltı deposuna gidelim. Lo Feng daha fazla bekleyemedi. Ona bir bakayım. Evet. Lo Feng ve Dylan, 3 beyaz cübbeli personel ile birlikte inanılmaz derecede geniş yeraltı deposuna doğru yürüdüler. Öndeki yaşlı adam Lo Feng'e yol gösterdi ve eğilerek selam verdi. "Majesteleri, bakın." Konuşurken ileriyi işaret etti. Ambarın ortasında üçgen gemi belirdiğinde, geminin yaydığı enerji çevredeki alanın hafifçe titremesine neden oldu. Lo Feng'in gözleri gemiye bakarken parladı. Yunmo gezegen gemisi, bu 800 metre çapında devasa bir nesneydi. Üç kenarı inanılmaz derecede ince ve deliceydi, geminin tamamı belli belirsiz görülebilen mükemmel köken kanunu gravürleriyle kaplıydı. Bunlar geminin doğal olarak korkunç bir enerji ve aura yaymasını sağlıyordu. Şüphesiz. Böyle bir gemi hızlandığı anda ona bir göktaşı çarpsa bile tofu gibi ufalanır ve parçalanırdı, hatta geminin hızını gerçekten etkilemezdi. Majesteleri, bu gemi tamamen F9 dereceli metal hibrit bakır özünden inşa edildi ve Virtual Universe şirketinden büyük bir usta, köken kanunu gravürlerinin tamamlanmasına ve geliştirilmesine yardımcı oldu. Savunması korkunç bir seviyeye ulaştı. İmparator seviyesindeki bir ölümsüz bile bunu bulabilirdi. Bu gemiyi kırmak son derece zor. Beyaz cübbeli yaşlı adam gemiyi işaret etti ve güldü. Böyle bir gemi, ölmeyen bir metal yaşam formuyla birleştiği sürece, kesinlikle imparator seviyesinde bir ölümsüze layık olacaktır. Lo Feng'in gözleri parladı. Yunmo gezegen gemisi mi? Onarılan gemi ona çok uzun süre eşlik edecekti. Lo Feng, "Acele et ve içeri gir, acele et ve içeri gir." Babata itti. Yaşlı adamın önderliğinde Lo Feng, onarılan Yunmo gezegen gemisinin ne kadar güçlü hale geldiğini anlamaya başladı. Geminin ana savunması arttı. Enerji bariyerinin yanı sıra savunması da öncekine göre %40 arttı. Kontrol odası ekranında Babata'nın kafa görüntüsü belirdi. Son derece heyecanlıydı, gemi hızlandığında anlık dönüş ve hareket hızı da %80 arttı. En yüksek hızı, ışık hızının 50 katı gibi şok edici bir seviyeye ulaştı. Sanal Evren şirketinin becerileri ve teknolojisi tek kelimeyle çok güçlü. Kesin bir perspektiften bakıldığında, Sanal Evren şirketi, Yunmo gezegen gemisini tamamen maksimum yeteneklerine getirdi. Onu daha da geliştirmek için, en iyi yol, ölmeyen bir metal yaşam formunun onunla kaynaşmasına izin vererek, ona bir yaşam özelliği kazandırmaktır. Bunca yıldan sonra nihayet Yunmo gezegen gemisini bir kez daha kontrol edebiliyorum. Babata ekranda son derece heyecanlıydı. Ancak aniden sessizleşirken incinmiş görünüyordu, ama efendim o. Lo Feng. Babata Lo Feng'e baktı, gözleri parlıyordu, "Bir dahaki sefere kesinlikle ustanın intikamını almalısın." Lo Feng başını salladı, "Kesinlikle." Babata, Lo Feng'e baktı ve o zamanlar dünyada Yunmo gezegen gemisine gizlice giren o dikkatli küçük genci hatırladı. O zamanlar Babata bunu yapıyordu çünkü başka seçeneği yoktu. Lo Feng'in Huyan Bo'nun mirasını kabul etmesine ve yaşayan tek öğrenci olmasına izin veriyordu. O zamanlar Babata, Lo Feng'in Huyan Bo'nun düşmanı hakkında soru sormasını bile yasaklamıştı çünkü kendisi bile Lo Feng'in Huyan Bo'nun intikamını alabileceği bir günün geleceğini asla düşünmemişti. Ancak şimdi, Babata umut gördü. En büyük 3 doğal yetenek, şok edici bir irade, güçlü bir geçmiş ve sanal evren şirketinden beslenme. Lo Feng, eninde sonunda imparator seviyesinde bir ölümsüz olacak, kesinlikle umut var. O zaman geldiğinde, o olacak, o piçi öldürebilirim. Babata sessizce bekliyordu. Ancak Lo Feng geminin geri kalanını kontrol etmeye devam etti. Yunmo gezegen gemisi, tıpkı Evren Galaksi Bankası'nın çeşitli özel oda yapıları gibi, ruh enerjisi taramalarını ve benzerleri tamamen mühürlemeyi başardı. Yunmo gezegeni gemi sistemi yetenekleri, ta ki Tanrı enerjisini zorla kullanarak dünyayı istila etmeyen bir ölümsüz olmadığı sürece bir ölümsüzün altındaki herhangi bir şey, gemiye nüfuz edecek kadar güçlü bir ruh saldırısı yapamaz. Gemiye girdikten sonra burası gerçekten güvenli. Lo Feng düşündü. Bir dahaki sefere ölümsüz olduğunda ve Mosha klanının üyesi geminin güçlü savunmasıyla ruh saldırılarına karşı bağışık olduğunda ikisi birleşti. Bu gerçekten yenilmez bir kombinasyon.
İyi haberler ardı ardına geldi. Lo Feng'in ölüm kalım ortağı Yunmo gemisini satın almasının ertesi günü, Sanal Evren şirketinin konuşlandırılması nihayet geldi. Sanal Evren Göksiang Dağı'nın ilk bölgesi, Lo Feng'in villası. Çalışması dahilinde. Lo Feng masasının önünde oturdu ve dizüstü bilgisayarından aldığı posta bildirimine baktı. Bu, Sanal Evren şirketi tarafından gönderilen emirdi. Lo Feng, bugünden itibaren Sanal Evren şirketinin Ganhu departmanının denetleyici elçisisin. Askeri, ticari ve ordu departmanlarına karşı özel denetleme otoritelerin var. Babata omzunun üstünden bağırdı. Haha, Lo Feng, bundan sonra Ganhu departmanının 3 iş adamı senden korkmak zorunda kalacak. Lo Feng konuşlandırmanın içeriğine sessizce baktı. Sipariş basitti. Bu dağıtım, etki alanı lordu düzeyine yönelik bir testti. Yalnızca denetleme eşiyle Lo Feng sektör lordu seviyesine ulaştığı gün 100.000 puan kazanacaktı. Yerleştirme sırasında Sanal Evren şirketi ara sıra sizin için özel görevler gönderecek, her görevin puan ödülleri olacak. Mailin bir kısmı şunu söylüyordu. Açıkça, yetiştirme döneminde evren seviyesindeki dahiler eğitim görevlerini yapabilir ve etki alanı lordu dahileri bu ekstra görevleri yapabilir. Sektör lordu seviyesine gelince onlar ölüm kalım görevleri yapıyorlardı. Bunların hepsi puan ödülleri getirecek. Artık dağıtım gönderildiğine göre Ganhu departmanı da aynı anda bildirimi alacak. Lo Feng'in gözleri parladı. Artık öne çıkıp 3 iş adamını ziyaret etme zamanım gelmiş olmalı. Kendisine verilen emirle Lo Feng'in durumu doğal olarak öncekinden farklıydı. Bölüm 615, Lo Feng görevine başlıyor. Bu sipariş yetkilisi sayesinde aslında sanal evrendeki villamdan doğrudan Ganhu departmanına transfer olabiliyorum. Lo Feng ekrandaki postaya ve içindeki bilgilere baktı ve memnun bir şekilde başını sallamadan önce bazı önemli notlar aldı. Ganhu departmanına. Lo Feng düşündü. Şu an. Hemen çalışma odasından kayboldu ve doğrudan sanal evrendeki Ganhu departmanına ışınlandı. Sanal evrende, ayrılmış bir alanda. Bu uzayda birçok büyük kıta vardı ve bunların her biri bir evren ülkesini temsil ediyordu. Bu büyük kıtaları çevreleyen çok sayıda ada bulanıktı, bunlar ya orta seviye medeniyetleri ya da özel yerleri temsil ediyordu. Ganhu kıtasının altındaki Kara Ejder Dağı adası gibi burası da Kara Ejder Dağı İmparatorluğu'nun sakinlerinin sanal evren ağına girdiklerinde görünecekleri yerdi. Ganhu kıtasının altındaki Ametist adasında. Burası tamamen ametist taşından yapılmış, kıyaslanamayacak kadar güzel bir adaydı. Tüm yüzeyi Kara Ejderha Dağı adası ile karşılaştırıldığında bilhassa son derece güzeldi. Üzerinde tamamı ametistten yapılmış sürekli saraylar vardı. Her yükseklikte, farklı ihtişam seviyelerinde geliyorlardı ve tam ortasında 10.000 kilometre yüksekliğe ulaşan ametist bir saray vardı, en göz kamaştırıcı olanıydı. Güneşin parıltısı altında bu görkemli saray, bir sürü renk yansıtıyordu. Bu Ametist adası, Sanal Evren şirketinin Ganhu departmanının konuşlandığı yerdi. Evren çok geniş olduğundan bu konum doğal olarak Sanal Evren'de inşa edildi. Her şey normal gidiyor ama karargah birdenbire bir gözetmen elçisi gönderdi. Bu Lo Feng, neden etki alanı lordu seviyesine geçme telaşı? Sarayın içinde çapı 1000 metreyi aşan devasa bir yuvarlak masa vardı ve onun etrafında hepsi dolu 3 devasa taht vardı. Konuşan kişi, zarif mor bir elbise giymiş, kürklü bir maymun adamdı, konuşurken kaşlarını çattı. Hihi. Mor cübbesi mor kıvılcımlar saçıyordu. Sanki senin tatminsizliğinin bir faydası olacakmış gibi. Bu Lo Feng geçici olarak etki alanı lordu seviyesine geçmemiş olsa bile birkaç bin yıl içinde yine de etki alanı lordu seviyesine girecekti. Onun evi Ganhu evren ülkesi olduğundan o zaman olsa yine de denetçi elçi olur ve buraya gelirdi. Güneş kadar göz kamaştıran altın sarısı uzun saçlı son derece yakışıklı bir adam küçümseyerek konuşuyordu. Başının üstünde 3 altın tüy vardı. Mor yıldırım yetkilisi, altın tüy yetkilisi. Yumuşak bir ses yankılandı. Bu, siyah bir elbise giymiş, yalın ayak genç bir kadındı.
Onun bakışları da uzay ve zamanı büküyor gibiydi. Emir zaten verildi. Bu Lo Feng çok çabuk gelip görevine başlayacak. Şu anda ikinizin tartışmasının kesinlikle hiçbir anlamı yok. Maymun adam mor yıldırım memuru ve yakışıklı adam altın tüylü memur onlara baktı. Lo Feng'in statüsü gözetmen elçisidir. İşimizi ve diğer birçok şeyi kontrol etme yetkisine sahiptir, muhtemelen bize karşı olumsuz kanıtlar bulacaktır. Siyah cübbeli kadın yumuşak bir sesle konuştu. Mor yıldırım yetkilisi eşin iş kısmından sorumlu. Kayıtlar ne kadar iyi tutulursa tutulsun ve deliller yok edilirse edilsin, eğer biri ciddi bir şekilde denetlemişse, maymun, sen bu işin içinde kilitli olmasan bile bir sürü anlaşma var. Starfield hapishanesinde suçlarınızın bedelini savaş yoluyla ödemek için dış sahalara gönderilirsiniz. O şeytani yakışıklı adam dalga geçti. Peki askeri departmanınız temiz mi? Maymun adam ona soğuk bir ifadeyle baktı. Hala senin işletme departmanından daha iyi. Yakışıklı adam kaşlarını çattı. Peki. Bayan kaşlarını çattı ve yavaşça sipariş verdi. Hemen her iki adam da bayana baktı, kadın bir öfke havası yaydı. Kaçınılması mümkün olmayan bazı şeyler var ve kuralları çiğnememiz gerekir. Denetçi elçisi kontrol etmeye tamamen kararlı olduğu ve yeterli zamanı olduğu sürece kesinlikle birkaç sorun bulacaktır. Sorun olmasa bile ciddiyim, bizi kovmak sorun olmaz. Maymun adam ve altın saçlı adam başlarını sallayıp onayladılar. Ne olursa olsun konumumuzu korumalıyız. Maymun adam ciddi bir şekilde söyledi. Gano departmanının 3 iş adamı, bu hangi seviyedeydi? Çok büyük bir güçleri vardı. Diğer normal resmi seviyedeki ölümsüzlerden çok daha yüksek. Askeri, ticaret ve ordu departmanları arasında kontrol edilmesi en zor olanı ordu departmanıydı. Çünkü ordu departmanı çok büyüktü ve Gano evreni ülkesi onu sanal evren şirketi ile birlikte yönetiyordu. Eğer denetçi elçi ordu departmanının meselelerini kontrol edecek olsaydı yine de Gano evreninin yüksek seviyelerinden geçmek zorunda kalacaktı. Ülke son derece karmaşıktı. Orduyu ve ticaret departmanını kontrol etmek çok daha kolaydı. Öncelikle Lo Feng aptal değil. Eğer gerçekten kontrol etmek istiyorsa bu bizi birbirimize karşı çıkmaya zorlar. Bayan yumuşak bir sesle, bu onun içinde iyi olmaz dedi. Eğer bu kadar ileri gitmeye cesaret ederse ona suikast düzenleriz. Altın saçlı adam soğuk bir tavırla konuştu. Öldür onu. Maymun adam homurdandı. Altın tüylü yetkili, öğretmeni gerçek yan imparatorunun bir aptal olduğunu mu düşünüyorsun? Gerçek yan imparatoru maymun ırkımızı arasında kutsal bir varlıktır. Ve acımasız ve koruyucu olmasıyla tanınır. Eğer gerçekten Lo Feng'e suikast düzenlemeye cesaret edersen, bunu yapmadığın sürece bir damla suyun bile dökülmediği bir noktaya kadar, hiçbir kayıt olmadığından emin olmak için kendi anılarınızı bile silerek, Turya'nın kontrol etmesine izin vermeyerek, aksi halde, kesinlikle ölürsünüz. Altın saçlı adam gözlerini kıstı. Gerçek yan imparatoru mu? Kendisi gibi birini, yani altın tüylü yetkiliyi öldürmek, bir karıncayı ezmeye benziyordu. İkinizi de uyandırın, bu Lo Feng ilk eleme savaşlarından sonra ilkel bölgeye girdi. Böyle bir dahi için, karargahtaki en yüksek seviyeler onu dikkate alır. Siyah cübbeli kadın soğuk bir tavırla konuştu. Ve arkasında gerçek bir yan imparator var. Yapabileceğimiz en fazla ona bir ders verip biraz acı çektirmektir. Onu kesinlikle öldüremeyiz. Öldürdüğümüz an, bu bizim için çıkmaz sokak olur. Maymun adam ve altın saçlı adam başlarını salladılar. Başka çaremiz yok. Siyah cübbeli kadın uzayı işaret etti. Bir ekran belirdi ve ayrıntılı planlar göründü. Bunlar aslarımın bulduğu 3 çözüm, bir göz atın. İkisi baktı. Okuduktan sonra bakıştılar. Lo Feng'in akıllı bir adam olmasını umalım. Bu şekilde, kendi döneminde yöneticilik pozisyonunun ihtişamının tadını çıkarabilecek ve bu pozisyonu rahatlıkla geçirebilecek. O zaman üçümüz de herhangi bir sorun yaşamayacağız. Aksi halde, herkes acı çekecek birlikte. Altın saçlı adam soğuk bir şekilde homurdandı. Bir süre sonra, du. Sarayda delici bir alarm çaldı. 3 iş adamı şiddetle ayağa kalktı. Geldi. Siyah cübbeli kadın yumuşak bir sesle konuştu.
Hadi gidelim, gözetmen elçisini karşılama konusunda son derece tutkulu olmalıyız. Doğru, son derece tutkulu. Maymun adam başını salladı. Maksimum tutku. Altın saçlı adam yapabileceği en dost canlısı gülümseme olduğunu düşündüğü bir gülümseme takındı. Ametist adasının doğu tarafında 10 metrekarelik ametist taşlarından oluşan bir arsa vardı. Orada gökyüzüne güzel bir ışık huzmesi yükseldi, Lofeng taşların üzerinde belirdi. Yani burası sanal evren şirketinin Ganwu departmanındaki ofisi mi? Lofeng'in gözleri onu buraya getiren ışık parlamasından dolayı biraz kör olmuştu. Adanın tamamı muazzam bir sanat eseriydi, birçok ametist sarayını kaplayan ışığın görüntüsü tek kelimeyle güzeldi. S.O.O. Lofeng uçtu ve adanın merkezine doğru uçtu. Çünkü Ametist adası çok büyüktü, Kara Ejderha Dağı İmparatorluğu adasına benziyordu. Yaklaşık 100.000 kilometre uçtuktan sonra Lofeng, devasa Ametist plazada bulanık silüetler gördü. Bir bakışta bunların sonunu göremedi. Herkesin önünde 3 insan silüeti vardı. Son derece zarif mor bir elbise giymiş bir maymun adam gülümsüyordu, etrafını mor kıvılcımlar sarmıştı. Kıyaslanamayacak kadar gösterişli, altın sarısı uzun saçları olan bir adam. Gülümsemesi göz kamaştırıcıydı, neredeyse sıcaklık yayan kocaman bir güneş gibiydi. Siyah elbiseli, yalın ayak genç bir bayan. Lofeng da onun baştan çıkarıcılığının hipnotizma olduğunu biliyordu ama yine de bundan sonra kendini daha mutlu hissetti. "Hoş geldiniz denetleyici elçi, Bay Lofeng." Siyah cübbeli kadın gülümsedi. "Hua." İnsan silüetlerinin bulanıklığı anında diz çöktü ve aynı anda saygılı bir şekilde bağırdı, "Majesteleri Lofeng'i selamlayın." Majesteleri Lofeng'i selamlar. Yüzlerce ölümsüz eğildi. "Lofeng, Ganwu bölümümüze hoş geldiniz." Siyah cübbeli kadın gülümsedi ve konuştu. "Lofeng, senin itibarını uzun zamandır duydum. Bu kadar kısa sürede ilkel bölgeye girmen gerçekten saygıya değer, gerçekten takdire şayan." Altın saçlı adam parlak bir şekilde gülümsedi. Hiçbir kötü niyeti olmayan, güneş gibi çok dost canlısı görünüyordu. "Haha, Lofeng, ben maymun adam ırkının Guanyan klanındanım. Öğretmeniniz gerçek Yan İmparatoru, Kahunsi klanındaki en büyük varlıktır. Küçüklüğümden beri gerçek Yan İmparatoruna her zaman taptım, o her zaman hedefim oldu. Ve bugün onun öğrencisini görebiliyorum, bu beni gerçekten mutlu ediyor." Haha. Maymun adam inanılmaz derecede tutkuluydu. Lofeng orada durdu ve 3 iş adamının sıcak karşılamasına, yüzlerce ölümsüzün saygıyla eğilmesine ve sayısız diğerinin diz çökmesine baktı, şok oldu. Bu. Ganwu departmanının karşılaması çok büyüktü. Ve 3 iş adamının hepsi resmi seviyedeki ölümsüzlerdi. Pozisyon açısından ondan aşağıda değillerdi ama yine de bu kadar tutkulu muydular? Lofeng. Siyah cübbeli kadın gülümseyerek yanımıza geldi, "Sizi tanıştırayım. Üçünüzün durumunu biliyorum." Lofeng doğrudan söyledi ve bayana baktı. "Sen ordu departmanının başkanı Karayan yetkilisi Risa olmalısın." Siyah cübbeli kadın gülümsedi ve başını salladı. "Sen askeri departmanın başkanı olmalısın. Altın tüylü yetkili Aifu." Lofeng altın saçlı adama baktı, o da gülümsedi ve başını salladı. "Ve sen de iş departmanının başkanı olmalısın. Purple Lightning yetkilisi Hen Qian." Lofeng maymun adama baktı. Yüksek sesle güldü ve başını salladı. "Görünüşe göre Lofeng zaten bizim üzerimizde epeyce çalışmış ve bizi oldukça iyi tanıyor. Senin araştırma yeteneklerinle bu gözetmen elçiliği işi çok kolay olacak. Üçünüzden yardım isteyeceğim." Lofeng gülümsedi. Elbette. 3 iş adamı gülümsedi ve başlarını salladılar. "Lofeng, seni tanıştırayım." Siyah cübbeli kadın gülümsedi ve bulanık insan silüetlerini işaret etti, aralarında saygıyla eğilen ölümsüzler vardı. "Ganwu departmanımız, Ganwu evreni ülkesinin 10.000'den fazla yıldız alanını ve 100 milyondan fazla galaksiyi yönettiği için, dolayısıyla biz 3 kafa dışında 322 ölümsüz daha var. Ayrıca bakıma yardımcı olan 820 milyon önemli personel var, birçok yıldız alanı ve galaksiden hepsi burada." Lofeng nefesini tuttu. Önünde diz çökmüş silüetlerin bulanıklığını görüyor.
Aslında 820 milyon insan olduğundan gözleriyle bile bunların sonunu görememesi şaşılacak bir şey değildi. Bakışları 322 ölümsüz üzerinde gezinirken aniden yeşil tenli, kafasında kırışıklıklar olan yaşlı bir adam gördü ve içinde şok oldu. "Memlor, bu yaşlı adam. Kara Ejder Dağı İmparatorluğu'nun mezbahasında sık sık gördüğü yaşlı adamdı." Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.